Hello, welcome to Turning Inward. My name is Lou Rogers. All of us at some point in our lives have to face this enormously powerful specter of death. In the future for ourselves, in the midst of life, we see people dying. We seem so minuscule and small and almost unimportant in the enormity of the universe, and yet here we are, plucked in the middle of life, not knowing where we came from or where we're going, knowing that we all have to die. And different religions and different psychologies offer different answers about the meaning of death. Some offer us suggestions that there is a life after death, and some say there is nothing after death, live life to the fullest. And that's what we will explore today, the nature of death, the meaning of death, how we live with it according to the Sufi tradition, the mystic order of Islam, with Sheikh Muzaffer, who is head of the Halveti Jarahi order of Sufis of Istanbul and Turkey. Çınar, welcome you and Sheikh Muzaffer again to the hoş program. geldiniz diyor. Hoş bulduk, merhaba. And so, faced again, as all of us are, inevitably, with this horrible black specter, should we look at it as a horrible ending to a life which may or may not include joy and happiness or sorrow and sadness? How does a Sufi, a mystic in the way of Islam, understand the nature of death and prepare for it? Hepimizin önünde karanlık, ne olduğunu tam idrak edemediğimiz, korkulan bir ölüm hadisesi var diyor. İslam'da, tasavvufta bu ölüme karşı tavrımız, idrakimiz ve ölümden sonrasına bir tabii ne olacaktır diyor. Bu mühim bir soru This is a very important question. Soruldu. Hakikaten ölüm diye bir şey yoktur. There is no such thing as death. Doğum vardır. There are only births. Doğum vardır. Ve yok olan da bir şey yoktur kainatta. There is no such thing as disappearing, becoming non-existent. Leveze kanunu değil. Yok olan bir şey var olmaz, var olan şey yok olmaz. O da değil. Şu var, bütün ziruh, yani ruh sahibi olan mahlukat ölümü tadıcıdır. Bu manaya. İşte bu, tadına bakmak bu. Destur Sultanım. Nothing literally perishes, disappears. But when we say this, we're not talking about the theorem, the famous theorem of French chemist, I believe, Lavoisier. That is something else. But nothing is lost, nothing perishes, and no one dies. But every creature, every organism that has a soul, that is ornated with a soul, tastes death. Dies not, but tastes death. Just as if Effendi was showing, sipping from a glass of water. Eyvallah. Daha alemi ervahtan, yani ruhlar aleminden bu tarafa doğru safha safha doğum vardır. From the realm of the spirit till the spirit world, there are stages and stages of births. Mesela babanın belinden ana rahmine dökülüş bir doğumdur. That is, the drop of semen, sperm from the father's belly going into the mother's womb is one birth by itself. Ana rahmine göre babada bulunduğu vakitte nüve, ana rahmine göre orası çok dar bir yerdir. That is, when the thing, as we might call it, is in the father's belly in sperm form, that is a much tighter, much narrower space compared to the mother's womb. Ana rahmine geldiği vakitte gelen mahluk insan, yani orasını kainat zanneder. Ondan başka büyük bir kainatı tasavvur edemez. O düşen nüvenin aklı da vardır, fikri de vardır, kendine göre bir hayatı vardır. When in the mother's womb, the embryo, as we might call it, at this stage, regards the womb, the inside of the womb, as the universe. All the realms, all that is known to him is contained therein. And this embryo at this moment, according to its capacity, has its intelligence, senses,
outlook, etc. Kendine göre. Mesela çocuk dünyaya geldiği vakitte çocuğun bir alemi vardır. Kendine göre siyaseti vardır. Annesini nasıl celbeder? Ağlayarak meme ister. Yahut elinden aldıkları bir oyuncağa bağırmak, çağırmak vaadinde. Nasıl bunu yapıyorsa aynı hayatı, yani o hayatı yaşamaktadır kendine göre. Siyaseti vardır, düşüncesi vardır. Ama kendi çerçevesinde. That is all within the given context. Just like a small child, having first come to this world, has its own frame, outlook to life, and its politics. Baby's politics, that is, the baby cries when denies something that it wants, or knows how to cajole people into giving things that he wants. I mean, the embryo is in a similar state. It has its politics, desires, outlook, within its very, very narrow, limited frame. Şimdi ana rahminden dünyaya çıktığı vakitte ağlayarak dünyaya gelir. Neden? Zannediyor ki ondan büyük bir alem yoktu. Buradan çıkıyorum, nereye gidiyorum? Bilmediği bir mekana geliyor. Zannediyor ki en büyük, ona göre geniş bir alemdeydim zannediyor. Nereye gitti? Bilmediği için ağlayarak dünyaya gelir. Bakar ki bu aleme, burası daha büyük. Ana rahmine göre gayet de geniş bir kainat. Buradan giderken de gene zanneder ki nereye gidiyorum bilmiyor. Buraya göre gittiği yer bir ana rahmi gibidir. Eyvallah, Sübhan. You know, all babies are born crying. Babies cry because when leaving the womb, they think that they're leaving their universe, their realm, for a much worse place. It's all they know, the mother's womb, and it's perfectly comfortable for them there, and they're very discontent for the fact that they're leaving. But they actually are coming to a much wider, much more comfortable place that has a lot more to offer. It's in the same sense that we're afraid of leaving this realm, thinking that we're going into a narrow, tight, limited place. Daha Onun için şair diyor ki çocuk ağlamıştı doğarken malum mutlaka. Her çocuk ağlayarak dünyaya gelir. All children are born crying. Ama tarihte birkaç kişi var, onlar gülerek dünyaya gelmiştir. There are few exceptions in history who were born laughing. Efendim, ve dünyaya geldiği vakitte şu şekilde gelir, elleri yumuk gelir dünyaya. Bu da dünyaya haris olduğuna işarettir. Fakat giderken de eli bir yumuk değildir, eli açık gider, boş götürür, bir şey götüremez o tarafa doğru. Babies are born with closed, tight fists. The symbol is that they are very demanding, eager towards the world, and everyone leave with wide open hands. The significance again is that no one takes with him anything from this world. Şimdi çocuğun ağlamasına şair güzel bir şey söylemiş ki bizimle münasebeti var, okuyacağım şiirin. Onu tercüme et, gayet güzel. Yadında mıdır doğduğun dem? A poet, upon witnessing a small child crying, wrote a poem that has a relation to our subject. Addressing the crying child, says, "Do you remember the moment on which you were born? Sen ağlardın, gülerdi alem. You used to cry, whereas the world laughed." O çocuk geldi maşallah, çocuk erkek çocuğu oldu falan. Böyle People baba, are enjoying anne the ve child is born, akrabalar especially gülüyorlar, the bir de çocuk parents and the ağlıyor. relative, but the baby is crying. Well, everyone is in great joy. Öyle bir hayat geçir ki olsun, mevtin sana hande, Eyvallah. halka matem. Eyvallah. Sen gelirken sen ağlıyordun, halk gülüyorlardı. Sana öyle bir hayat geçir ki giderken ölüm sana gülerek gelsin, halk sana ağlasınlar. Arkanda hoş bir seda bırak. So when you came to this world, you were crying and everyone else was laughing. Spend such a life that when you die, everyone else will be sad and you'll be laughing. Eyvallah. Şimdi ölüm babında ölümde şey, Allah'a inananlar bu aleme nereden gelip nereye gittiklerini, niçin gelip niçin gittiklerini bilenler, arayanlar, soranlar, hakkı bilenler, hakkı bulanlar, hakta olanlar. For those who believe in Allah, who have faith, and who either seek, ask, try to find out,
where they have come from, what they are doing here, and why they came here, and those who know where they come from, what they are doing here, and where they will go, those who seek, ask for, and find truth, and be with truth, be in truth, there's no fear of death. Bunlar hayatlarında işte öyle bir hayat yaşıyorlar ki daima insaniyete hadim, Allah'a kulluk ve şahsına olan vazifelerini, efrad-ı ailesine karşı olan durumlarını, cemiyete karşı olan vazifelerini, Allah'a karşı olan vazifelerini yerine getirenler, bunlar için ölüm korkulacak bir şey değildir. Ölüm babında vuslat vardır, kavuşma vardır. For such people who spend their lives fulfilling their responsibilities towards themselves, their families, their relatives, the society in which they live, that serve humankind and fulfill their functions as servants of Allah, there's nothing to fear in death. To the contrary, there is union in death, union with the divine, union with the beloved. Şu var yalnız, gözden nihane olunur. There's only this thing. They disappear before our eyes. Ruhlar gözle görülmez. Hak Teala murad ettiği vakitte ruhu gözden gösterebilir. Allah her şeye kadirdir. Ama ruh gözle görülmez. Gözle görülen cesettir. İnsan da iki şeyden müteşekkildir. Ruh ve ceset. Allahü Teala ruhu cesedin üzerine yüklemiştir. Hayvan üzerine yüklenen insan gibi yani. Öyle fazla öyle. Souls are not visible by the eye. At times Allah is well capable of making the soul visible, but souls are not visible. Bodies, corpses are. The corpse is like a beast of burden upon which the soul rides. Değil mi? Şimdilik nereden gelip, nereye gidiyor, niçin gelip, niçin gidiyor bunu arayanlar için ölüm babında vuslat vardır, kavuşma vardır. Vücut bedenden ayrılır. O ayrılık eğer muhabbeti varsa bedene, yani bu dünya alemine, fani aleme ayrılış güç olur. Yani iki sevgili birbirinden zor ayrılır. Yani onun için ölümü şiddetli olur, böyle korkulu olur. Ölümde acı duyar yani. So the body and the soul are together, like a rider upon a horse. For those who know or try to find out why they have come here, what they are doing here, etc., ask themselves and others these questions. This separation during death won't be painful. It will come as a comfort. But for those whose souls are attached to this world, like two lovers who do not want to separate, break off, separation from the world for the soul will be painful. So death will be painful. İki sevgili birbirine ayrıldıkları nasıl zahmet çıkıyorlarsa o zahmet çeker. Sevgili kişi ise Allah'a, şimdi bu acıyı duyurmak için Cenab-ı Hak ona bu ölüm anında öyle bir alem gösterir ki o aleme bakarken bu iş olur biter, duymaz acıyı. But though the person might have a certain attachment to the world, if he is a beloved of Allah, if Allah wishes him well, He shows him, Allah shows the person such a vision, such a realm before his eyes or eyes of the heart during the moment of his death, that while contemplating this vision, he totally forgets about this separation of the body and soul, and separation of the soul from the world, and thus feels no pain at all, no suffering at all. Ne gibi? What is this like? Vaktiyle Yusuf peygambere bakan kadınlar ellerini kesmişlerdi. Sofrada bıçak koydulardı onlara. Meyve koydular. Efendim meyveyi soymak için bıçaklarını aldılar. Yusuf da içeri gelince Yusuf'a bakar, Yusuf'un güzelliğine ellerini kestiler, duymadılar. İşte ona remizdir bu. Yani Allah öyle bir alem gösterir ki Hak Teala cemalini gösterir, sevdiğiyle karşılaştırır, cennetin kapılarını açar, onu görürken o
Hiç duymaz o. Elini kesmiş, Yusuf'un cemali vakıda ellerini kesen kadınlar gibi. In the Quran, in the chapter devoted to Joseph, the prophet, Zuleika invites jealous ladies or curious ladies for a feast in her home who were making a lot of gossip about her love to Joseph. And while they're trying to eat, slice their fruit with very sharp knives, Joseph, with his glamour, enters the room with his beauty, divine beauty reflected on his face, and the ladies start cutting their fingers and palms without feeling any pain at all, just contemplating the beauty, the good looks of Joseph. This is not just a story that is told in the Quran. The interpretation is, at the moment of death, Allah shows the person that He likes, that He chooses, such a vision, either Allah's own divine beauty or paradise or someone beloved, the divine, saintly person that is beloved, while contemplating that scene, that vision, though there might be pain of cutting, the person feels it not. İnsan ölüme kendini alıştırmalıdır. A person should get himself accustomed to death. Alıştırmalı kendisini. Ve bütün fenalıklar iki şeyi unutmaktan meydana gelir. And all evil is caused by forgetting two things. Birisi Allah'a, biri ölümü unutmaktan meydana gelir. Forgetting Allah and forgetting death. Buna binaen insan ölümü hatırlarsa fenalık yapmayacaktır ve kendisini ölüme hazırlamalıdır. Bu alemden sonra giden alemi de anlatacağım şimdi. Yedi derece üzerine oraya hapsolunur şeyler, ruhlar oraya toplanırlar yani. Yedi mertebe üzerine söyleyeceğim ama vakit olursa eğer. Bir şey soracak da sorduracağım onu. Şu söylediğinizi, buyurduğunuzu söyleyeyim müsaadenizle. So, unless people forget death, they won't have the desire to do evil. As long as they remember death, they'll be good men. But I'm going to tell about the hereafter too, but I think you're going to ask a question, so you go ahead with your question. Sure. Okay. If it is our goal to remember God, remember our Creator, remember our purpose in life, there are some religions that see death not as an end, but as a rebirth. That is, the soul reincarnates again, that one is born again. Those who have attained some form of enlightenment, however it's called, no longer need to come back to this realm of existence. But for most others, and in the Sufi tradition, there are many references and many poems about reincarnation. One comes back until finally the lesson is learnt, and one can then go on to other realms of existence. Efendiciğim diyor, Allah'ı bilmek, Allah'ı bulmak, Allah'ı hatırlamak. Bu hep bütün edyanda en önemli husus. Yalnız diyor bazı dinlerde üzerinde durulan bir mesele var, tenasüh meselesi var diyor. Ruh öldükten sonra başka bir bedene giriyor, başka bir bedene giriyor diyor. Mutasavvıfların da bu konuda birçok yazdıkları şiirleri var diyor böyle. Ancak belli bir mertebeye eriştikten sonra totally refuted. Varis vardır, aynısı değildir. It's not a sameness, it's not a continuation. There's an institution of inheritance. O şamanizmde falan vardır, Budizm'de falan. İslam'da böyle bir şey yok ve batıldır o. Bir buğdayı ektik, buğdaydan 100 tane buğday çıkar ekilenden. O buğday midir o? Değil. O buğdayın hariç mi? Bunun gibidir yani. Such beliefs exist varis olur. In primitive shamanism and Buddhism, but Islam totally denies reincarnation in whatever the form. That is, if you take a single seed of wheat and plant it, and out of the plant comes 100 seeds of wheat. Are they the same seed that had originally been planted? No. Are they different? No. It is like this. There's a continuity of inheritance, as it's called. But if you planted a bulb, a tulip bulb, for instance, the bulb would grow, the tulip would flower. At the end of the season, the stalk would die, the flower would wither, but the bulb would still stay in the ground. When the next season came, the bulb would flower again. Efendim diyor şöyle bir misal da var diyor. Bir çiçek ekersiniz diyor. Evet. Çiçek çıkar diyor. Evet. Çiçek mevsim değişince ölür. Fakat aşağıda şeyi kalır diyor. Tohumu kalır diyor. Gene aynı tohumdan ikinci mevsime. Ama o mu? Is it the same? Değil. The form is different,
But the Şekil source is the değişik same. diyor fakat kaynak aynı diyor. It's not Hayır, the başka insan da öyledir aynen. same. Men are the same. Well, it's like this. I mean, it's Şekil not the same. aynı, isim ayrı, ayrıysa bu babamdan ben ayrıyım. Ayrı ben Well, insan, you o da insan. The form, although Aynı şey. resembling, is almost the same. Like I resemble my father, Efendi says, but I'm not the same person. Well, I'll absolutely Sonra accept the simple ne notion of lüzumu var? reincarnation. Buna yani gidip gelmeye ne lüzumu var? Kötülük yaptıysa bir adam tekrar bu dünyaya gelip eşek olmasında ne fayda temin edecek? So I mean, what's the use? What's the point in reincarnation? Efendi says, if he had been a bad man, what's the use of bringing him back, reincarnating him To learn to be a good man. Into a donkey or something? Oh, I didn't say into lower forms. Bir adam insan denildiği vakitte bütün mahlukatın en önemli yaradan mahluktur. Bir daha ondan ileri bir safha yok. Allah var ondan sonra. Men is the prince of all creation. There's nothing more valuable, higher ranking than men. Above men, there's only God. Ondan daha bir şerefli mahluk yok. Tekrardan onu eşeğe çevirmek, Aynen. yahut yılana, yahut akrebe, yahut bilmem ne bir şey değil. Revert man back into a snake or a donkey. I mean, what's the point in this? Well, I Bu didn't. İslam'da var bu da ama ahiret aleminde olacak o, öteki alemde. Such a thing does exist in Islam, but in the hereafter, not in this world. You know what would be more interesting is because I'm just asking a question. The answer is no, and that's fine. But what O da Effendi müminler was değil. going to talk about the hereafter is infinitely more interesting to me, and I Efendim, would like. ahiret meselesi çok daha mühim diyor. Bu mevzuyu ortaya çıkardık. Efendimiz de reddetti de ahiret meselesi çok daha mühim. Oraya geçelim. Evet böyle efendime söyleyeyim ahiret aleminde var, öteki alemde var. Orası burası oranın remzidir. Burası oranın remzidir. Ama başka bir alem o, ayrı bir alem. Şimdi buradan giden, şimdi söyleyeceğiz. İnsanlar iki türlü buradan giderler. Ya insan olarak gelir, insan yaşar, insan gider. Yahut insan gelir, insan yaşar, insan şeklinde hayvan olarak gider. İnsan şeklinde ama. Başka şekle girmez. Well, there are two types of transportation to the hereafter. Either you come as a human being, you live as a human being, and you enter the hereafter as a human being, or you come as a human being, you live dubiously as a human being, and leave as a human being, in human shape, but not as a human being. Şimdi buradan gidenler eğer iyi insansa If they're good men, Allah melekleri gönderir ona. Allah sends them His angels. Sen göremezsin. Gören görür. We do not O da see the görür. angels. Görür. Only those who can see, and the person who's about to die see the angels. Bilmediği bir aleme gidiyor. Ağlamasın diye. Korkma. Sakın mahzun olma. Korku yok. Korku. Bak. Adresi gideceğin yeri burası. Cenneti gösterir ona. Ve o adam gülerek oraya gider. Koşar. As the person is about to enter a different realm of which he knows nothing, the angels are there to soothe him, to comfort him. Look, don't be distressed. Look, there you're going. Be happy. It's going to be all right. Yahut babası yahut annesi sevdiği kimse. Or people that have passed before him, like his mother or father, whomever he likes, are there to help him for the Kötü bir adamsa insanlara fenalık yapmış. Hilkatini bilmemiş, kötülük yapmış. O adam için o vakit felaket o. Ölümü çok şiddetli olur, korkunç olur onun. Çünkü o sevgiliyi göremez o ölüm anında. Göremeyince bütün acıyı duyar ayrılırken. But for an evil person who didn't know for what purpose he had been created and who had done evil, the moment of transition is very difficult. He doesn't see a beloved. There's no one to comfort him, to soothe him, to offer consolation, and he feels the pains, the pangs of the transition totally. Separation and transition. Onun için Allah diyor ki Hz. Muhammed'e ve onu vasıflı bize söylüyor. Bu zalimin hakkında. Velev tera iziz zalimune fi gamaratil mevti yadribune vucuhum ve edbarahum. Senin zalimleri ölürken bir görsen ya Muhammed neler çekerler onlar. Çünkü onlara perde açılmıyor. Açılmayınca acıyı duyuyor. Perde açıldığı vakit onu gördüğü vakitte güzelliği Yusuf'u görür gibi vakit düşürmüyor. Anladın mı? Efendime söyleyeyim. O şey diyor, duymuyor acıyı. Onun için müjde geliyor ona. Allah addressing Prophet Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem in the Quran says, if you saw these deniers of evil men at their moments of death, how they suffer, the implication is the curtains, the veils are not torn before them. So there's nothing for them to contemplate. They do not see Joseph speak. So they feel all the pangs. Neyse vakit doldu. 3 dakika gösteriyor. Karşıdan 2 dakika var. 2 dakika var. Almost. Almost. One more minute. Bir dakikamız daha var. Bir dakika ya. Yarıda kalacak. Well, Buradan gelen ruhlar şimdilik
7 kat semadaki bunların makamları vardır. There O are makamlara çıkar. seven heavens, Toptan seven söylüyorum celestial şimdi ben onu. spheres, and all the souls that Kötülerin ruhları teneki kamerde kalır. Küreye artta kalır. Buraya hapsederler. feleki kamerde kalır. Evet. The souls go to one of the seven stages in the seven celestial spheres in the hereafter, whatever they are. But the souls of evil people stay imprisoned within the celestial sphere or the moon attached to this world. Onlara gök açılmaz, sema açılmaz. For them, heavens are not split open. Birinci kat semada zahidler, ikinci kat semada abidler, üçüncü kat semada şehitler, dördüncü kat semada efendime söyleyeyim adiller, beşinci kat semada peygamberler, altıncı kat semada nebiler, altıncı kat semada resuller, istikbal olan peygamberler, yedinci kat semada. In the first celestial sphere, it's the ascetics, zahidler. In the second celestial sphere, it is the worshippers. He's named the seven spheres of ascendance. Üçüncüde sultanım. Üçüncüsü de şehitler, martyrs, on the fourth, dördüncü de efendime söyleyeyim adiller, adil kimse. just people, and of justice on the fifth, beşincide sultanım. Sonra beşinci de nebiler, altıncı da Prophets. veliler, Beşincide veliler. altıncı da nebiler, yedinci de ülazim peygamberler. On the fifth level, it is the saints, the friends of Allah. On the sixth level, it's the prophets. On the seventh level, greatest prophets. Çınar, again, thank you İnşallah, for being on the program. inşallah Thank you bu for- bahsi başka bir zaman bana sorsun. Inshallah, we'll have another Çünkü opportunity hem to discuss mühim bir this bahs subject that bu. is very, very important. Konuşalım inşallah sonra. Thank you Inshallah, for being. later on. Thank you for being. We thank you. Thank you for watching. This has been turning inward. What I gather from this interesting discussion is that in the beginning of the program, when I talked about his death and end, is it some terrible specter? I have the sense now that it's a transitional period. And I suppose the only way we can really know that for ourselves is to either accept through our beliefs or attain some knowledge of that ourselves by following our own religions and believing in them. Thank you for watching. My name is Lou Rogers, and we'll see you next time.